Herkese yeniden merhaba, ben İrem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cilt bakımı konuşuyor olacağız. En sevdiğim cilt bakımı ürünlerinden bahsedeceğim size. İndirimler var, belki işinize yarıyor olabilir. O indirimlerden bu ürünleri alabilirsiniz diyor. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum ve videoya geçiyorum. Önce temizlikten başlayalım. Ben çift aşamalı temizlik yapıyorum. Onun için yağ bazlı olarak da bu balmlar çok hoşuma gidiyor. İkisi de Vanilla Co'nun pembe olanı. Şunu yurt dışından almıştım. Kaç tane bitirdim hiç bilmiyorum. Bu gerçekten çok güzel temizliyor. Şu açıkta duruyor. Şunu da yedek olarak almıştım. Daha önceden dediğim gibi çok fazla bitirdim. Ben bayağı böyle yoğun makyaj yapan bir insanım. Güneş kremi de kullanıyorum. Onu çok güzel bir şekilde cildimden söktüğünü hissediyorum. Kesinlikle gözlerde buğulanma yapmıyor. Ama bu son zamanlarda şöyle bir şey söyleyeyim. Gözümde önce sağ gözümde arpacık çıktı. Sonra da sol göz kapağımda egzama çıktı. O yüzden ben son bir aydır bu yağ bazlı temizleyicilerle göz makyajını çıkarmıyorum. Ama ondan önce hep yağ bazlı temizleyici kullanıyordum. Bu ürünler kesinlikle gözde buğulanma yapmayan ürünler. Onda kefilim. Ama dediğim gibi son böyle bir aya yakındır ben bunları göz makyajını temizlemek için kullanmıyorum. Bundan sonra da zannedersem kullanmayacağım. Onun yerine böyle çift fazlı temizleme suları var. Onları kullanacağım. Göz makyajını bu Garnier'in çift fazlı suyunu kullanarak yapıyorum. Ben bundan çok memnunum. Gözümde herhangi bir iritasyon yaratmadı. Böyle buğulanma yapmadı. Gözümü yakmadı. Yani hiçbir şey yaşamadım bununla. O yüzden bununla yoluma devam ederim. Şimdi miseler sulara gelirsek eğer... Şimdi şöyle elimde 2 tane miseler su var ve ben bunları bittikçe alıyorum. Bu ikisini çok severek kullanıyorum. Bioderma'nın bu Sensibio H2O'su gittim indirimden bu büyüğünü aldım. Özellikle şu böyle bastırmalı olması daha işime yarar diye düşünüp de aldım aslında bunu. Ama hani bittikçe de aldığım bir ürün zaten bu. Bir de bu Roundup'ın miseler suyunu kullanıyorum ben. Bundan da ben çok memnunum. Genelde gündüzleri... Böyle işte retinol vesaire kullanmazsam eğer hani çok böyle cildimde yağ ya da çünkü benim cildim kuru bir cilt. Genelde öyle yağlanan bir cilt değil ama geceden sürdüğüm kremler eğer gündüz elime gelmiyorsa ben yüzümü sabunla yıkamıyorum. Yani temizleme jeliyle yıkamıyorum. Onun yerine bu miseler sularla temizliyorum. Bu da çok güzel, içeriği tertemiz bir ürün. Buna da bir şans verebilirsiniz. İndirimde bayağı güzel fiyatlara gelebilir. Buna da bir bakın derim ben. Gelelim temizleme jellerine. Ben kuru ciltli olduğum için daha böyle köpük formlarında, cildimi daha da çok kurutmayacak ürünler tercih ediyorum. Genelde bir tanesi normal cilt, normal derken yani içinde herhangi bir asit olmayan bir ürünle günlük temizlememi yapıp genelde böyle haftada 1-2 defa da asit içeren ürünler kullanıyorum. Bu Benton'un Honest Cleansing Foam'u çok güzel bir ürün. Gerçekten yani şöyle minnacık bir ürünü elinize alıp köpürtüp bütün yüzünüze uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Çok fazla cildimi kurutmuyor. Bundan sonra çok öyle gerginlik hissetmiyorum. Ama dediğim gibi zaten kuru ciltli olduğum için ben neyle temizlik yaparsam yapayım cildimde yani bu böyle su bazlı ne kullanırsam kullanayım cildim zaten geriliyor. Çünkü yani adı üstünde yıkama yapıyorsunuz. Ama bununla gerçekten güzel de cildinizden bütün kiri, bütün makyajı, kalan bu böyle yağ bazlı temizleyiciyi arındırabiliyorsunuz. Çok rahat kullanılabilecek bir ürün. Gündüzleri de kullanıyorum, akşamları da kullanıyorum. Bir de şu SkinCeuticals'ın glikolik asit içeren temizleme jelini kullanıyorum ki muhteşem bir ürün. Ya bu gerçekten çok küçücük kullanmanız yeterli. Bunu uzun zamandır kullanıyorum ve yani hala daha şu tüpü hani şunun gibi içi boşalmadı. Çünkü bunu devamlı kullandığım için bayağı bir kullandım bitti. Ama dediğim gibi bunu haftada bir gibi kullanıyorum ben. O yüzden hala da ürün bolca var içinde. Parasını hak eden ürün olduğunu düşünüyorum. İndirimden yararlanıp da bunu alabilirsiniz. Bunu şöyle çok seviyorum. Bununla temizlik yaptıktan sonra cildim böyle bebek gibi oluyor. İnanılmaz böyle gıcır gıcır bir cilt. Böyle ellediğiniz zaman yumuşacık bir cilt bırakıyor. Bütün bu çene etrafındaki pütürleri yok ediyor. Yani dediğim gibi inanılmaz güzel bir temizlik istiyorsanız
Yani böyle çok güzel temizlesin, pütürlerim kalmasın, siyah nokta, beyaz buton diyorsanız bu glikolik asit içeren ürün çok başarılı bir ürün. Ama ben bir de şunu söyleyeyim. Ben Foreo'nun temizleme ürününü kullanıyorum. Luna'yı kullanıyorum. Luna'yı geçen ay aldım ve aldığımdan beri her gün eğer su bazlı bir yıkama yapacaksam eğer mutlaka onu kullanıyorum ve gerçekten etkisini çok beğendim. Öncesindeki temizlik gerçekten temizlik değilmiş. Böyle 90 saniye boyunca narin de yani orada şey var, seçenekleriniz var. İsterseniz derin temizlik, isterseniz narin temizlik yapabiliyorsunuz. Ben hep narini kullanıyorum günlükte ve gerçekten çok güzel temizlik yapıyor. O hissiyatı alıyorsunuz cildinizden. Onu da öneririm. Yani indirime girdi ve yani UFO'yu falan tam olarak bilemiyorum. Daha hala böyle gitgellerim var. Ama Luna bence nokta atışı bir ürünmüş. Ben onu anladım. Ya ben çok severek kullanıyorum en azından. Peeling olarak da ben enzim peelinglerini çok severek kullanıyorum. Cildi yıpratmaması, narin bir şekilde peeling etkisi yapması, çizmemesi benim için çok önemli. By Wish Trend'in böyle yeşil bir tüpün içerisindeki enzim peelingi var ki muazzamdır. 2 tane bitirdim ben ondan. Uzunca süre stoklarda yoktu ama şu an stoklarda var. En son baktığımda vardı. Onu alabilirsiniz. O gerçekten çok güzel bir ürün. Onunla böyle peeling, haftada bir peeling yapıyordum ben ve yaptıktan sonra cildinizdeki o yumuşaklığı o kadar net hissediyorsunuz ki gerçekten çok başarılı bir ürün. Ama ben yaza doğruydu. Bitirmiştim By Wish Trend'in o enzimini, peelingini ve stoklarda bulamadım. Ta seneler önce, üniversite zamanlarında ben hep Dermalogica kullanıyordum. Ve indirim vardı. Dermalogica'nın bu günlük de kullanabileceğiniz peelingini aldım. Bundan ben zaten çok memnundum. Şimdi tekrar döndüm ve gene çok memnunum. Bunun içerisinde pirinç özleri var. O yüzden de cildinizi narince temizleyip yıpratmadan temizliyor. Cilt aydınlatma etkisini görebiliyorsunuz. Kesinlikle cildinizi çizmiyorsunuz ve bunu kullandıktan sonra cildiniz bebek gibi yumuşacık oluyor. Kesinlikle herhangi bir pütür kalmıyor. Benim en büyük pütür sıkıntım şu çene, şu iki tarafta da değil aslında, tam şurada. Şuradaki pütürler elime geldiği zaman diyorum ki tamam, benim peeling yapmam lazım. Bu ve By Wish Trend'in enzim peelingi onu hemen yok ediyor. Ben genelde böyle işte 10 günde bir civarı ya da bazen böyle çok ihtiyacım olursa haftada bir, yazın daha çok ihtiyaç oluyor ama kışın o kadar fazla ihtiyacım olmuyor. O yüzden 10 günde bir vesaire kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. Buna da bir bakabilirsiniz. Gelelim toniklere. Ben senelerdir yani uzunca yıllardır I Am From'un bu Rice tonerını kullanırım. Bittikçe de yedeğini mutlaka alırım. Hatta bu eskiden böyle cam şişe içerisindeydi. Bir tane kırmışlığım ve yani yok etmişliğim vardır. Dediğim gibi yani senelerdir bunu kullanırım. Videolarımda hep bahsetmişimdir. Buna yani bayılıyorum. Bunsuz bir yani bu bittiği an, ya bitmeden daha doğrusu böyle az kaldığında hemen yedeklerim. Mutlaka elimin altında bu toniğin olmasını isterim. Bu tonik nasıl biliyor musunuz? Cildinizi inanılmaz bir şekilde ışıl ışıl yapan, neme doyuran, böyle dolgunluk hissi yaratan ve ton eşitlemesini yani düzenli kullanımda ton eşitlemesini muazzam yapan bir ürün. Yani buna mutlaka bir şans verin derim. İçerisinde pirinç ekstratları var ve mükemmel, yani tek kelimeyle mükemmeldir bu ürün. Cosrx'in bu gene bitirdim. İkinci ya da üçüncü bitirişim olabilir. Bu propolis içeren toniği çok güzel. Bunu ben genelde gündüzleri kullanıyorum. Bu böyle çok yoğun yapıda bir ürün. Ben bunu pamuğa dökerek kullanıyorum. Rice toner'ı, yani bu I Am From'un Rice toner'ını elimle uygulamayı seviyorum. Çünkü bu böyle süt kıvamında bir ürün. Bana böyle pamukla çok rahat uygulanabilir gibi gelmiyor. O yüzden hep elimle uyguluyorum. Bunu pamuğa döküp uyguluyorum. Pamuklar hakkında da bir şey söyleyeceğim bu arada. Tonikleri bitireyim. Bu da inanılmaz güzel cildinizi yatıştıran, gerçekten yatıştıran. İçinde propolis olduğu için o böyle egzamanız varsa, sivilceleriniz varsa onlara çok iyi gelen bir ürün. Ben normalde hiç böyle egzama atakları falan geçiren bir insan değildim. Cildim ne olduysa bu aralar bir enteresan
bir hal aldı. Ve şu göz kenarlarımda da küçük küçük egzamalar çıkmıştı. O zaman hep bunu kullandım ve gerçekten yatıştırdı. Asla yakmadı. Yani gerçekten çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum ve bundan indirimde de yine yedekleyeceğim bir üründür. Alırım yani. Bir diğer en sevdiğim tonik ise bu Claris'in Supple Preparation Facial Toner'ı ama unscented olanı. Bundan 2 tane var. Biri scented, biri unscented. Bu içeriği gerçekten çok temiz, çok güzel bir ürün. Hani içerisinde herhangi bir asit vesaire olmadığı için de her türlü rutininize çok rahat ekleyebileceğiniz bir tonik. Ben her zaman böyle bu tarz tonikleri rutinime ekliyorum ki asitli bir ürün kullanacaksam bu tarz tonikleri kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bu toniklerden bahsetmişken bir de pamuklardan bahsedeyim size. Ben uzun zamandır bu böyle disk pamukları kullanmıyorum. Seneler var. Misha'dan indirim vardı. Hatta indirimde gene yedekledim. Hatta bir saniye, bir kutum daha var. Misha'dan başka bir kutum daha vardı. Bunu da daha önceki indirimden almıştım. Şöyle pamuklarını ben çok severek kullanıyorum. Şu tarz pamukları bunlar. Hiçbir şekilde ürünü emmediği için siz ürünü çok az bir şekilde pamuğa döküp onu cildinize çok güzel bir şekilde yedirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu pet tonik yapabiliyorsunuz. Hani bunları işte tonik petler gibi kullanabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi Misha indiriminden şöyle bir alışveriş yaptım. Araya onu da sıkıştırayım. Gördüğünüz gibi gene pamuk aldım. Şu pamuklar, bir saniye. Deminki bir önceki kutuda gördüğünüz pamuğun aynısından aldım. Ya bu benim böyle 1-2 sene bence idare eder. Şöyle 2 tane bundan aldım. Ve gene bu pamuktan aldım. Dediğim gibi yani ben bu pamukları çok severek kullanıyorum. Eğer bu pamuklar indirimde değilse veyahut da stokta yoksa Watsons'ın kendi pamuğunu alıyorum. O da çok güzel. Aklınızda olsun. İndirimde de bayağı uygun fiyatlara düşüyorlar. Onu da alabilirsiniz. Gelelim esanslara. Esans deyince bende 2 tane esans var ki her zaman yedekte bulundururum. Her zaman dönüp dolaşıp tekrardan kullanmaya başlarım. Bir tanesi bu Misha'nın Time Revolution'dan First Essence'ı. Bir tanesi de Dr. Circle'ın bu Vegan Kombucha Tea Essence'ı. Bunu da indirimden aldım, yedekledim. Çünkü başka bir tane böyle buna benzer süt gibi bir esans kullanıyorum. Melatonin esansı. O bittikten sonra bunu tekrar açacağım. Her zaman için alacağım esanstır. Bunu söyleyeyim size. Bu böyle süt gibi çift fazla bir ürün. Bunu böyle karıştırarak, çalkalayarak kullanmanız lazım. Bunu sürdüğünüz anda o kadar güzel nemlendiriyor ki cildinizi. O kadar güzel böyle neme doyuruyor ki. O böyle ya inanılmaz bir şey. Yani benim gibi kuru ciltliyseniz mutlaka buna bir şans verin. Böyle sürdüğünüzde emildiği andaki hemen emiliyor zaten. O böyle doygunluk hissini böyle cildinize basarak görebiliyorsunuz. Muazzam. Yani nemlendirme deyince de budur. Bir diğeri de Misha'dan Time Revolution First Essence'ı. Bundan senelerdir kullanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, daha kızımı doğurmamıştım. Kızım 7 yaşında. Düşünün, öncesinden beri kullandığım bir üründür. İşte şişesi değişti. Ama bunu çok seviyorum. Bu da şöyle söyleyeyim, içerisindeki fermente ürünlerden dolayı cildinize inanılmaz güzel bir nem veriyor. Cildinizi yatıştırıyor, cilt bariyerinizi düzenliyor. Ve bunu kullandıktan sonrasında, yani bunu kullandığınız ve kullanmadığınız arasında gerçekten cildinizde fark var. İşte insanlar bazen şey diyor, işte esans kullanmamız gerekiyor mu? Bence kullanmak zorunda değilsiniz. Tonik de kullanmak zorunda değilsiniz. Ama ben öyle bir alıştım ki özellikle böyle bu tarz esanslar olmazsa benim rutinimde ben cildimi böyle nemlenmiş hissetmiyorum. O yüzden bu ürünleri böyle çok seviyorum. Bu da böyle bakın su gibi bir kıvamı var. Ve bunu sürdüğünüz zaman o kadar kolay emiliyor ki, yani gündüzleri hemen bunu sür, serumunu sür. İşte yani bilmiyorum, benim çok hoşuma giden bir ürün. Yani bunu mutlaka cilt bakımına ekliyorum ve bu bitmeye yakın tekrar indirimden, Misha indiriminden yedekleyeceğim bir üründür. Ha, bu arada bayağı bereketli de bir ürün. 150 ml, öyle hemen de biten bir ürün değil. Hani fiyatı biraz evet yüksek ama dediğim gibi yani 150 ml'i zaten 1-2 damla koyup da cildinize yedirdiğiniz için ve hep bütün cildinize, bütün yüzünüze o yettiği için
zaten bunu uzun süre kullanıyorsunuz yani. Hani bir 6 aydan önce falan bitirmenize imkan yok yani. Ki ben dediğim gibi yani hemen hemen her gün kullanıyorum. Öyle kolay kolay biten de bir ürün asla da değil hani bu arada. Ben çok severek kullanıyorum. De şöyle Dalba'nın White Truffle serumu var ama bu intensive olanı, bunu ben yurt dışından almıştım. Türkiye'de bunun intensive değil de normali var. O da çok güzel. Bunlar aslında serum ama böyle çift fazla. Öbürü de öyle aynı şekilde daha açık renkli göreceksiniz öbürünü. Yani Türkiye'de satılanı. Bunu böyle çalkalayıp sürdüğünüzde inanılmaz güzel bir aydınlık, inanılmaz güzel ışıltılı bir cilt elde ediyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Zaten sevdiğim buradan belli. 2 tane almışım. Bir tane de bunların küçüğü var. Onu da seyahat çantamın içine koyuyorum. Ben bunu nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Hem serum gibi bazen kullanabiliyorum. Bu böyle sprey şeklindeki ürünleri ben severek kullanıyorum çünkü. Ya da mesela bunu makyajdan önce ve makyajdan sonra sıkıyorum ve inanılmaz güzel aydınlatıyor. Pudra görüntüsünü alıyor. Yani bu gerçekten çok yönlü bir ürün. Şu Dalba'ya bir şans verebilirsiniz. Özellikle makyajdan önce bu tarz ürünler kullanmayı seviyorsanız. Ama dediğim gibi yani bu göreceksiniz şimdi Dalba diye arattığınızda bunu Türkiye'de bulamazsınız. Bunun intensif olmayanı ama aynısı daha açık renkte olanı bulacaksınız ki o da çok güzeldir bu arada. Ondan da kaç tane bitirdim bilmiyorum. Serum olarak size şu Ordinary'yi göstermek istiyorum. Ordinary Türkiye'de satışı olmayan fakat getiren hesapların olduğu bir marka. Eğer yurt dışına çıkıyorsanız özellikle Amerika'ya, Kanada'ya gidiyorsanız çok 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 uyguna alabileceğiniz aslında bir marka. Eğer alabiliyorsanız, gidebiliyorsanız orada gerçekten hani indirime de girdiği zaman çok komik fiyatlara aldırabileceğiniz ürün bir marka. Ben Ordinary'nin bu %30 EHA, %2 BHA içeren peelingini çok severek kullanıyorum. Mutlaka benim dolabımda bunlardan vardır. Bir tanesi bittiğinde mutlaka yedeğini aldığım, yani eğer yurt dışına çıkıyorsam mutlaka aldığım bir üründür. Bu şöyle söyleyeyim, bunu devamlı kullanabileceğiniz bir serum değil. Çok yüksek miktarda EHA, BHA, özellikle EHA içeriyor. Ve bunu sürdüğünüzde ben 5 maksimum 6 dakika, yani genelde 6 dakikayı bile bulmaz. 5 dakika sonra mutlaka cildimi yıkarım ve şöyle söyleyeyim size, inanılmaz bir cam cilt etkisi yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Buna gözüm kapalı güvendiğim bir üründür. Ama işte bence bunu da çok yüksek konsantrasyonda olduğu için herkesin kullanabilme ihtimalinin olduğunu ben pek düşünmüyorum ama ya da en azından ne kullanacaksanız işte 15 günde bir, ayda bir belki hani 3-4 dakikayla başlayabilirsiniz. Böyle yakabilir çünkü cildinizi. Bende herhangi bir karıncalanma yapmıyor. Bence artık cildim buna hani o kadar çok alıştı ki hani o tarz bir işte karıncalanma, bir yanma, bir şey hissi yok. Hani dayanılmaz gibi bir his olmuyor. Ama ben bunu çok severek kullanıyorum. Aynı şekilde Ordinary'nin bu face serumu çok başarılı. Hyaluronik asit serumu çok başarılı. Bende Argin'in serumu da var. Argin'in de çok güzel. Ama işte Argin'i böyle bütün yüze sürmek yerine ben hani belli başlı yerlere zaman zaman sürüyorum. Her zaman değil. Bazen rutinime ekliyorum. Bazen eklemiyorum gibi çok hani o konulara pek girmeyeceğim. Dediğim gibi yani eğer böyle bu tarz yüksek konsantrasyonlu bir serum bakıyorsanız, eğer ulaşabiliyorsanız Ordinary'nin bu %30'luk EHA, %2'lik BHA içeren ürününe mutlaka bir şans verin derim. Bir de ben şöyle hyaluronik asit kullanmayı çok 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 seviyorum. Dediğim gibi benim cildim çok yani kurudan karmaya dönük bir cilt, yazın ama kışın gerçekten kuruyan bir cilde sahibim. O yüzden benim böyle devamlı nem şeklinde gider rutinlerim. Ve mutlaka böyle hyaluronik asit, beta glukan içeren ürünler vesaire kullanırım. SkinCeuticals'ın hyaluronik asiti var şu anda elimde. Bundan daha önceden de kullanmıştım. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Yani böyle ilk sürdüğünüz zaman evet biraz böyle yapışıklık hissi var ama üstüne uyguladığınız nemlendiriciyi çok güzel bir şekilde cilde yapıştırıyor. Yani cilde alıyor, o nemi sağlıyor. Tabii bunun üzerine kullandığınız ürünün de daha böyle nemlendirme odaklı, nemlendirme içerikli bir ürün olmasına da dikkat etmeniz gerekli. Ben genelde huş ağacı içeren ürünler kullanmayı seviyorum ve cildimi çok güzel nemlendiriyor. Bunun üzerine sürdüğüm zaman o cilt onu hemen böyle emiyor. O yüzden çok severek kullanıyorum.
Aynı şekilde The Ordinary'nin hyaluronik asitini kullandım. O bundan daha yapış yapış bir ürün ama çok güzel. Yani benim için bir sıkıntı teşkil etmiyor. Üzerine kullandığım nemlendiriciyi hemen emiyor. O da çok başarılı. Aynı zamanda By Wish Trend'in de hyaluronik asiti var ki ampul şeklinde mükemmel. Hani ona da bakabilirsiniz. Kore'nin indiriminden hala devam ediyordur inşallah tabii diyorum. Gelelim şöyle elimde nemlendirme odaklı petler var. Ben bu petleri kullanmayı da çok seviyorum. Bazen hyaluronik asit üzerine kullanıyorum. Bazen normalde kullanıyorum. Ama genelde benim cilt bakım rutinimde bu petler mutlaka bulunur. Severek kullanıyorum. Bir tanesi Randlab'ın, bir tanesi Toride'nin. Bunlar gözüm kapalı. Eğer kuru ciltliyseniz ve böyle bir ürün almak istiyorsanız, ki bence yani almak zorunda değilsiniz tabii, ama eğer bu tarz ürünlere şans vermek istiyorsanız ikisi de gözüm kapalı önereceğim ürünler. Şimdi bu Toride'ni ben nasıl kullandım biliyor musunuz? Şu Ordinary'nin bu asit içeren serumunu kullandıktan sonra cildi yatıştırmak için bunu kullanıyorum ve efsane. Bunu böyle yanaklarıma, alnıma ve çeneme birer tane olmak üzere yapıştırıyorum. Ve nasıl diyeyim size, soğuk etkisi var, yatıştırma etkisi var. İnanılmaz güzel bir ürün. Şöyle bir kapağı var. Şurada zaten, yani şurada da görüyorsunuz. Burada da bu böyle almak için küçük cımbızları var. Ve içinde şöyle küçük küçük petler var. İnanılmaz güzel petler. Yani bu dediğim gibi gözüm kapalı yatıştırma, nemlendirme ne istiyorsanız olacak, cildinize verecek üründür. Çok güzel bir ürün. Gelelim bu diğer pede. Bu da Randlab'ın huş ağacı özü içeren gene nemlendirme odaklı bir ürün. Bu da inanılmaz güzel. Bu öbüründen daha yoğun, daha sıvı bir ürün. Şöyle göstereyim. İçi şöyle küçük küçük gene petlerden oluşuyor. Bunu da ben genelde bu Foreo'nun UFO'suyla kullanmayı seviyorum. Genelde bu işte soğuk ayarda, işte kırmızı ışıkta bunu bütün cildime böyle yediriyorum. Çok güzel oluyor. Ben bunu o şekilde kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. Eğer böyle kuru ciltliyseniz ve nemlendirmeye ihtiyacınız varsa, nemlendirme odaklı bir rutininiz varsa bu tarz ürünleri rutininize ekleyebileceğiniz gibi. Dediğim gibi Misha'dan aldığım gibi pamuklara da tonikleyip onları da böyle cildinize yapıştırabilirsiniz. Kendi petinizi kendiniz yaratabilirsiniz. Gelelim şöyle iki güzelliğe. Şunlar peptit içeren Medipil'in çok güzel kremleri. Bunu da gördüğünüz gibi yedekledim. Ya ben bunu da çok severek kullanıyorum ama bunlarda şöyle bir şey var. Bunların içerikleri çok yoğun olduğu için ben bunun bir tanesini bitirdikten sonra bayağı bir ara veriyorum. Bir 6 ay falan. Ondan sonra diğerini kullanıyorum. Bunlarda da indirim varsa mutlaka bakın, kaçırmayın dediğim ürünler. Bunlar da işte dediğim gibi içeriği çok yoğun olduğu için, gene Matrix ürünleri olduğu için bunlar böyle işte dolgu botoks ihtiyacınız olmadan onların yerine bunları kullanabileceğiniz ürünler. Yani bunlara da bir mutlaka bir bakın. Şöyle söyleyeyim, içerisinde hem fermente ekstratlar var hem 5 çeşit peptit var ve çok da güzel nemlendiriyor bunlar aynı zamanda cildinize. Hani şuna da bir bakabilirsiniz. Bunlar Medipil. Medipil'in ürünlerini ben çok severek kullanıyorum bu arada. Hani hiç gözüm kapalı alınır dediğim ürünler genelde Medipil'in ürünleri oluyor. Nemlendirici olarak da şu Toride'nin nemlendiricisine bayıldım. Yani gerçekten çok sevdim. Yani bu böyle jel kıvamda, su gibi yapısı var. İnanılmaz güzel bir ürün. Yani şöyle göstereyim size, dökülmesin ama hani tam bir jel kıvamda. Bunu böyle sürün, hemen emiliyor, hemen yumuşatıyor. Bebek gibi bir cilt bırakıyor. Arkasından buna bir şans verebilirsiniz. Bir de şöyle 2 tane nemlendirici kullanıyorum. Şundan daha önceden de göstermiş olmam lazım size çünkü bundan ben çok bitirdim. Cosrx'in Oil Free Ultra Moisturizing Lotion'ı. Bunu da isterseniz kuru ciltli olun, isterseniz yağlı ciltli olun. Bu losyon kıvamında bir ürün olduğu için bence çok severek kullanırsınız. Emilimi çok güzel. Gündüz krem olarak kullanabiliyorsunuz. Üzerine güneş kremi kullandığınızda onu kaldırmıyor, makyajı kaldırmıyor. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. Gece kullandığınızda sabah yüzünüzü yıkarken hissediyorsunuz. Yüzünüz çok güzel nemlenmiş oluyor. Çok başarılı bir ürün ve içeriği çok böyle nasıl diyeyim... İçeriği çok güzel, tertemiz bir ürün. Buna mutlaka şans verebilirsiniz. Bir bakın derim. Bir de benim çok severek kullandığım, bittikçe de aldığım Dr. Jart'ın bu seramid kremi. Skin Barrier Moisturizing Cream diye geçiyor. Bu da eğer cildinizde bir
bozulma hissettiyseniz, işte retinol kullandıysanız, asitler çok geldiyse bunu mutlaka bir bakın bu kreme. Çok yoğun yapıda bir krem ve yani çok azı bütün cildinize yetebilen böyle krem krem bir ürün. Bu da çok yani bariyer odaklı, bariyer onarım odaklı bir krem, nokta atışı bir ürün. Bu da indirimde, Sephora'nın indirime girer diye tahmin ediyorum. İndirimde alabileceğiniz çok başarılı bir ürün. Ben bunu yurt dışından aldım ama hani Türkiye'de de var, alabilirsiniz diyor. Ve şöyle bir sağıma soluma bakıyorum. Her şeyi, göz kremlerini anlatmadım. Gelelim göz kremlerine. Göz kremi olarak gündüz ben Caudaly'nin bu mor tüpteki böyle çok güzel bir başlığı olan bir göz kremi kullanıyorum. Şu an burada değil. Arabada bıraktım çantayı çünkü bir seyahatim vardı. Seyahatte onu götüreceğim diye arabaya koydum. Neyse o çok güzel bir ürün. Onu böyle sürdüğünüz zaman göz altınız ışıl ışıl aydınlanıyor ve üzerine sürdüğünüz concealer çok güzel duruyor. Ona mutlaka bir şans verin derim. Aynı zamanda krem olarak balm diye geçen bu SkinCeuticals'ın Eye Balm'ı tek kelimeyle muhteşem bir ürün. Minnacık aldığınızda bütün gözünüzün etrafına yetecek, çok güzel nemlendirecek. Akşamları kullandığım çok başarılı bir ürün. Bunda eğer indirim varsa alabilirsiniz. Gerçekten gözüm kapalı tekrar alacağım ürünlerden bir tanesidir. Benim göz altlarım çok kurudur. Ona rağmen inanılmaz güzel nemlendirdi. Balm dediğine bakmayın, öyle çok vazelin kıvamında bir ürün değil. Hani şöyle göstereyim. Çok güzel bir krem. Hemen emiliyor. Hiç yoğunluk yapmıyor. Gözümü sulandırmıyor. Onu da bazı kremler çünkü göz altına sürdüğümde sabah kalktığımda bayağı gözümü sulandırıyorlar. Bu öyle bir krem değil. Bir de bu Estee Lauder'ın Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix'i. Ben bunu senelerdir kullanırım. Senelerdir mutlaka senede bir kere cilt bakım rutinime eklerim. Gerçekten nemlendirmek istiyorsanız çok başarılı bir ürün. Benim göz altlarım dediğim gibi kuru olduğu için ben sadece bunu kullandığımda bana yetmiyor. Ben bunun üzerine de göz kremi geçiyorum ama akşamları özellikle yoğun bir nemlendirme uyguladığım için bunu çok severek kullanıyorum. Bunun üzerine normal kendi göz kremini de aldım ama daha açmadığım için herhangi bir yorum yapamayacağım size ama bunu ben bu ikisini beraber kullanıyorum. Ne bunu topaklattı, ne emilimini zorlaştırdı. Çok başarılı bir ürün. Yani ben bunun üzerine hangi göz kremini kullanırsam kullanayım hiç böyle fazla gelmedi. Tam tersi bunu sürüp de üstüne kullandığım göz kremini çok güzel bir şekilde cildim emdiğini hissediyorum ve sabah kalktığımda çok güzel neme doymuş bir gözaltıyla uyanıyorum. O yüzden bunun da dediğim gibi senede bir kez olsun minimum cilt bakım rutinime ekliyorum. Dedikten sonra bir tane de vücut ürünü söyleyeyim size. Bittikçe aldığım bir üründür. Bunu da yeni aldım. Daha önceden de kullandım. Emuse markasının Body Vitamis'ti. Bunu da şöyle kullanıyorum. Ben her banyodan sonra şu sırtım, dekolte bölgem, şu kolum, özellikle şu dirseklerimden itibaren dirseklerime ekstra fıs sıkıyorum. Aynı şekilde bacaklarıma da sıkıyorum. İçeriği çok başarılı bir ürün. AHA, PHA var, hyaluronik asit var, omega kompleksleri var ve centella var. Bunu sürdüğünüz zaman o böyle pütürlü görüntülerin yok olduğunu göreceksiniz. Özellikle yazın bunu çok fazla kullanıyorum. Ama yazın nasıl kullanıyorum? Eğer tatile gittiysem kullanmıyorum. Ne olursa olsun cildimde melazma olduğu için vücudumda da leke yapabilir diye bunu öyle kullanmıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Çok fazla güneş kremi kullandığım için, yağ bazlı ürünler kullandığım için cildime o böyle özellikle sırt ve şu kol omuz tarafım çok pütürlenebiliyor. Tatil bittikten sonra eve döndüğümde mutlaka böyle işte tişörtler ya da böyle omuzu açık işte ya da bu dekoltesi açık kıyafetler giymeyeceksem mutlaka banyodan sonra bunu sıkıyorum. Ama dediğim gibi güneşe çıkacaksam yapmıyorum. Güneşe çıkmayacaksam yapıyorum. Çünkü kapatılması gerekiyor. İçerisinde ne olursa olsun AHA, BHA var. Hani kaş yaparken de göz çıkartmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama kışın her zaman kullandığım bir ürün. Çünkü hani böyle uzun kollular vesaire giydiğimiz için zaten kapalı kalıyorlar vücudumuz. O yüzden bunu mutlaka kullanıyorum. Bir sene yakında gidiyor bu. Kaç ml'miş onu da bir söyleyeyim. Söyleyemiyorum çünkü 150 ml'miş. Dediğim gibi yani bunu çok böyle yazın sıcaklarla kullanmadığım için bunu ben böyle bir sene boyunca kullanırım. Yaza kadar azalır zaten. Yazında bunu bitirir. Tekrar yenisini alırım. İkinci kez aldığım bir ürün. Kokusu da çok güzel bu arada bu ürünün. Bu videoda istedim ki kendim indirimden neler alırım
mutlaka rutinimde olması gerektiğini düşündüğüm ürünler nelerdir? Gözü kapalı, okey bunu alın dediğim ürünlere yer vermek istedim. Mutlaka yedeklediğim ürünler bunlar çünkü. Ve dediğim gibi yani hiç kullanmadığım bir ürünü size hiçbir zaman bahsetmiyorum. Her zaman beğendiğim, kullandığım, arkasında durduğum ürünlerden bahsetmek istiyorum. O yüzden de bu video bu ürünleri içeriyordu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıya yorumlara sizin de böyle gözü kapalı dediğiniz, beğendiğiniz ürünler neler, bunu mutlaka almalısın İrem dediğiniz ürünler neler mutlaka bekliyorum. Yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın diyor ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.